Herkese merhabalar canlar. Bugün yine güzel, dolu dolu, sohbet kıvamında bir video ile karşınızda olacağım ve size çok güzel ürün tavsiyelerinde bulunacağım. Şimdi hazırsanız elinize alın çayınızı, kahvenizi, bana bir 5 dakikanızı ayırın. Haydi 10 numara bir video başlıyor. Videoya geçmeden önce canlar, her zaman yaptığım hatırlatmayı yapıyorum. Lütfen beni mazur görün. Ama bu videoyu beğenirseniz ve kanala abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildiğiniz gibi abonelikler ve beğeniler şöyle bizim bir alnımızın terini almamızda çok yardımcı oluyor ve bizi çok güzel motive ediyor. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. Ben de kısa sayılabilecek bir süre zarfında, yani yaklaşık 8 ay önce Apple ekosistemine taşınma kararı aldım. Yavaş yavaş da bütçem el verdikçe bunu yapmaya devam ediyorum. İlk edindiğim cihaz ise M1 işlemcili MacBook Air oldu. Ürünü almamdaki amaç ise App Store gibi pazarlarda uygulama üretmek ve kendimi biraz daha geliştirmekti. Fakat cihazı aldıktan sonra birkaç defa video editleme ve günlük işlerimi yapma hevesimden kaynaklı denerken gerçekten de render konusunda, video render konusunda aşırı derecede güzel bir performansa sahip olduğunu gördüm ve Apple ekosistemine geçişimde bir hayli hızlandı. Bu cihazı aldıktan sonra tabii ki bildiğiniz gibi performansını arttırmak için, daha verimli kullanmak için veya cihazı korumak için çeşitli aksesuarlar satın alıyoruz. Ben de bunlarla alakalı sizden gelen, özellikle sosyal medya üzerinden gelen yorumlar üzerine kısa bir video çekmeyi ve kullandığım ürünlerden memnun muyum değil miyim bununla alakalı bilgi vermeyi düşündüm ve bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Haydi şimdi ürünleri yavaş yavaş tanımaya başlayalım. MacBook satın alma aşamasında arada kaldığım en büyük ayrım 256 GB'lık olanı mı yoksa 512 GB'lık hafızaya sahip olan MacBook'umu almak konusunda oldu. Fakat ikisi arasında gerçekten ciddi miktarda bir fiyat farkı vardı. Yani o zamanın bütçesiyle düşünüyorum, herhalde bir 6-7 bin liralık fiyat farkı vardı. Ve ben de 256 GB'lık olan MacBook M1 versiyonunu alıp yanına bir adet SanDisk Extreme taşınabilir SSD aldım, 500 GB'lık. Fakat bunu alırken de şuna dikkat etmek lazım. SanDisk'in bir Extreme versiyonu var, bir de düz versiyonu. İkisi arasında veri okuma ve yazma hızları ciddi anlamda farklı. Ben Extreme olanını aldım. Saniyede 1050 MB'lık okuma hızına sahip bu alet. Type-C'den Type-C'ye bağlantı sağlıyor. Aynı zamanda isterseniz de Type-C'den diğer uca dönüştürücü yanında çıkıyor. Peki ben neden SanDisk Extreme versiyonunu tercih ettim? Okuma ve yazma hızıyla alakalı tabii ki de bu tercihim. Çünkü ben genelde MacBook'un 256 GB'lık hafızasını kendisinin kullanmasını istediğim için bütün edit uygulamalarım, Premiere Pro'dan tutun da Final Cut'a kadar günlük hayatta kullandığım ofis uygulamalarım, çektiğim videolarım hepsi bunun içinde. Yani render yapacağım ya da kurgu yapacağım videolarımı da bunun içinden çalıştırıyorum. Kurguda kullandığım uygulamayı da bunun içinden çalıştırıyorum. O yüzden hem beni ciddi anlamda yer tasarrufu yapmamı sağlıyor hem de hızından dolayı hiçbir şekilde performans kaybı yaşamıyorum. Ayrıca hem Windows'ta hem Mac'te kullanıyorum. Verileri Windows'tan Mac'e, Mac'ten Windows'a taşımak açısından da gayet faydalı oluyor benim için. Size tavsiyemdir. Mutlaka alacaksanız da Extreme versiyonunu tercih edin. Ben kullanıyorum. Çok memnunum. MacBook M1 siparişimi verdikten sonra sepetime eklediğim ikinci ürün ise bu gördüğünüz çoklayıcı hap oldu. Bunu niye sipariş verdim? Bildiğiniz gibi MacBook üzerinde çok fazla giriş mevcut değil. Sadece 2 adet Type-C girişi var. Zaten genelde de bunun birini Thunderbolt'tan Mac'i şarj etmek için kullanıyoruz. Geriye bir tane Type-C girişiniz kalıyor. Fakat günlük hayatta hard diskimiz olsun, flash bellekler olsun, dışarıdan bağlayacağımız hafıza kartları olsun ya da yeri geldiğinde kablolu internet olsun. Bunları Mac'inizde kullanmak için bu cihaz gerçekten biçilmiş kaftan. Ben bunu internette ürün yorumlarına bakarak tercih ettim. Ve şu ana kadar da çok memnunum. Type-C girişinin olduğu bölüme ve bağlantı bölümüne kendim kablo koruyucu makaronlardan çektim. Çünkü sürekli nereye gidersem gideyim bunu hep yanımda taşıyorum. Kabloya bir zarar gelmesini istemedim. Üzerinde bir adet Type-C'miz var fakat bu Thunderbolt, yani Mac'i şarj etmek için şöyle üzerinde bir ikon var. Şarj ikonu, belki gözüküyordur. Yanında bir adet Type-C girişimiz var. Bir adet HDMI çoklayıcımız var. Harici bir monitöre görüntü verebilmeniz için. 2 adet USB girişimiz var. İkisi de USB 3.0. Bir adet
adet SD kart yuvamız, bir adet de micro SD kart yuvamız mevcut. Uç kısmında ise kablolu internet bağlantımızı sağlayan Cat 5 girişi mevcut. Gerçekten çok faydalı ve yanınızda gayet taşıması kolay bir alet. Hiçbir zaman bağlantı konusunda bir zorluk yaşamadım. Yine bu ürünü de MacBook alacak arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. MacBook ürünüm için aldığım 3. aksesuarda gördüğünüz gibi kablosuz bir fare oldu. Kablosuz fare seçiminde ciddi anlamda zorlandığımı söylemem lazım. Özellikle Apple'ın kendi faresiyle bu Logitech'in faresi arasında bir hayli kaldım. Fakat tabii sonuçta iş yine bütçede bitiyor. Bütçemi zorlamamak adına da Logitech'in M350 Pebble kablosuz faresini seçtim. Bu fareyi seçmemde 2 amaç var. Bir tanesi farenin aşırı derecede sessiz olması. Şöyle yapayım. Mikrofonun yanında tıklayayım birazcık, bakın. Gördüğünüz gibi hiç sesi çıkmıyor. İkinci sebebi de ürünün Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlanabiliyor olması. Dediğim gibi MacBook üzerinde zaten 2 adet Type-C çıkışı var. Bu çıkışları da kimse fareyle veya başka bir aksesuarla öldürmek istemiyor. O yüzden Bluetooth'tan bağlamak adına bu ürünü seçtim. Tabii Bluetooth'la kullanmak istemezseniz ürünün kapağının altında bir adet USB hub'ı mevcut. Bununla da yine bağlantı sağlayarak kullanabilirsiniz. Ürün son derece kompakt ve sessiz. Bu sessizliği kapağında da sağlamışlar. Kapağın iç kısmında mıknatıslar var. Bıraktığınız anda direkt kendiliğinden farenin üzerine yapışıyor. Son derece ergonomik, küçük ve yanınızda taşımaya uygun. Bu ürünü de yine Mac alacaklara tavsiye ederim. MacBook siparişi verdikten sonra sepetime eklediğim bir diğer ürün de bu gördüğünüz taşıma çantasıydı. Taşıma çantası alırken de yorumlara çok fazla dikkat ettim. Fakat bu işin bir görsel tarafı var. Bir de gerçekten Mac'inizi koruyacak tarafı var. Ben koruma tarafını seçtim ve bu ürünü sipariş verdim. Gördüğünüz gibi ürün gayet dıştan sade, fakat iç kısmı gördüğünüz gibi şu şekilde sünger dolgular mevcut ve bu cihazınızın daha güvende olmasını sağlıyor. Ölçü olarak da MacBook'tan birazcık büyük almayı tercih ettim. Bunun sebebi de içine bilgisayarımı koyduğumda yan tarafına faremi ve köşeye de MacBook için aldığım ayaklığı koyuyorum. Bu sayede dışarıya çıkarken sadece bu çantayı yanıma almak benim bütün ürünlerimi yanımda taşımamı sağlıyor. Yine bu ürünü de tavsiye ederim. MacBook Air için aldığım bir diğer aksesuar da onu biraz daha böyle havada tutacak ve rahat kullanmayı sağlayacak olan bu ayaklık oldu. Bu ayaklığı seçerken de gerçekten bu ergonomisi beni kendine hayran bıraktı diyebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle küçücük bir paketin içinde geliyor. Kendi bir taşıma kılıfı var. Kılıfın içinden çıkarıyorsunuz. Sağa sola çektiğinizde gördüğünüz gibi ayrılıyor ve yukarıya kaldırdığınız zaman da altında ayarlama ayakları mevcut. İstediğiniz yükseklikte ayakları yerleştirip cihazınızı üzerinize bırakıyorsunuz. Yine uç kısmında, alt kısmında ve tepe kısmında kaydırmaz pedler mevcut. Gerçekten çok ergonomik. Yani sürekli yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ben bunu MacBook için aldığım çantamın içine şu kılıfıyla birlikte koyuyorum ve nereye gidersem gideyim daima yanımda taşıyorum. Çünkü gerçekten kullanmayı aşırı derecede kolaylaştırıyor. Yine MacBook alacaklara bu ayaklığı şiddetle tavsiye ederim. Canlar, bildiğiniz gibi MacBook cihazının özellikle bu MacBook Air M1 ve M2 versiyonlarının hiçbir tarafında havalandırma deliği yok. Yani ürünün içinde fan yok. Çünkü cihaz zaten ısınmıyor. Hiçbir şekilde şu ana kadar ısındığını görmedim. Cihazın içine toz ve pislik girebilecek sadece 2 noktası var. Onlardan birisi yan tarafta bulunan 2 tane USB girişi, bir diğeri de gördüğünüz gibi klavyenin tuşları arasındaki şu boşluklar. Sürekli bu cihazı ben her gittiğim yere götürüyorum. Mutlaka içine toz pislik giriyordur fikrine kapıldım ve bu gördüğünüz mıknatıslı magnetik klavye koruma pedini sipariş verdim. Şu şekilde bıraktığınız anda klavyenin üzerine kendi kendine yapışıyor. Son derece rahat ve ergonomik bir kullanımı var. Ürün piyasada birçok renkte satılmakta. Ben bu renkli olan versiyonunu tercih ettim. Çünkü genellikle gece ve karanlık ortamda çalışıyorum. Gündüz çok bilgisayar başına oturmaya vaktim olmuyor. Hani en azından ışık yakmak zorunda kalmayayım. MacBook'un kendi ışıklarıyla böyle renkli bir hal alıyor ve harfleri, tuşları görmenizi daha da kolaylaştırıyor. Fakat şöyle bir uyarı yapayım. Eğer Mac üzerinden sürekli yazı yazarak çalışıyorsanız bu pedler uzun vadede parmaklarınızı yorabilir. Çünkü yazı yazarken o kadar da kullanışlı değil. Ben sadece kurgu işlerinde ve cihazı koruması babında bunu satın aldım. Bunu da size dipnot olarak belirteyim. Gördüğünüz gibi şu an bunun üzeri böyle parlak ve alt tarafı da yine aynı şekilde parlak. Çünkü üzerinde ve altında şeffaf plastik kılıflar var. Bildiğiniz bu cep telefonunu koruyan kapaklarla aynı görevi görüyor aslında. Sadece sipariş verirken dikkat etmeniz gereken
gereken şey, Mac cihazların şu köşesinde bir seri numarası oluyor. Bu seri numaraya göre bu kapakları sipariş veriyorsunuz. Çünkü MacBook'un bütün serilerine yapılmış kapakların ölçüleri ve şekilleri farklı. Seri numarasına göre doğru sipariş verirseniz özellikle cihazınızın Type-C girişleri, diğer tarafındaki kulaklık girişi ve kapağını açmanıza yarayan çentikleri boşlukta kalıyor. Bu sayede hem cihazınızı koruyorsunuz çantanızda taşırken hem de cihaza gerçekten şık bir görüntü katıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen taşıma çantası almıştın, bir de üzerine kılıf mı aldın? Taşıma çantasını genelde cihazı elimde taşıyacağım zamanlar götürüyorum, fakat cihaz %90 benim sırt çantamda geziyor. Sırt çantamın içine de maalesef o koruma çantasıyla sığdıramıyorum. Direkt bu şekilde koyuyorum MacBook'u ve gönül rahatlığıyla bu kapaklar sayesinde cihazı sırtımda taşıyabiliyorum. Yine bunu da size tavsiye ederim. Evet canlar, videonun sonuna gelecek olursak, MacBook Air M1 versiyonundan son derece memnunum. Video, kurgu, edit işleri yapanlar için de şiddetle tavsiye ederim. Hem Adobe Premiere Pro'da hem de Final Cut'ta mükemmel bir performans sağlıyor. Aldığım aksesuarla alakalı da yine bulabilirsem videonun alt kısmına linklerini atmaya çalışacağım. Ürünlerin iyi yönlerini, kötü yönlerini, sevdiğim sevmediğim yönlerini yine sizlere anlatmaya çalıştım. Ürünleri gerçekten alırken araştırarak ve yorumları dikkate alarak satın aldım ve hiçbiri beni pişman etmedi. Umarım size ürünler hakkında yeteri miktarda fikir verebilmişimdir. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşmek üzere.